Yenir mi ki bu ya? Evet, yenilebiliyor. Biraz zaman alıyor ama. Faydalı da. O halde gelin bunu kolay şekilde yenilebilir hale getirelim. İçerisinden sağlık fışkıran klas tarifler. Yeterli ve dengeli beylerin adresi, bilinçli ve donanımlı kadınların merkezi. Onat Oktaş TV. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği hepimizin en sevdiği meyvelerin başında gelen karpuzun en az kıymeti bilinen dış kısmını nasıl kullanabileceğimizle ilgili olacak. Bu görmüş olduğunuz karpuz kabuklarından turşu yapacağız. Öncelikle nelere ihtiyacımız olduğuna bakalım. Tabii ki kavanozlara ihtiyacımız olacak. Kabukları bunların içine koyacağız. Boyutunu nasıl istiyorsanız o şekilde daha büyük de olabilir, daha küçük de olabilir. Ben göstermelik olarak hazırladığım için çok büyük seçmedim kavanozlarımı. Tabii ki suya ihtiyacımız olacak. Bu da içme suyu olması gerekiyor. Tuz ihtiyacımız var. Bu da Himalaya veya kaya tuzu olması tercihimiz. Ben bu markayı kullanıyorum. Memnunum. Pure Life. Bu pembe olan, iyot ilave edilmemiştir yazan. Bunu öğütüyorum. Görmüş olduğunuz makinede öğütüyorum. Öğütme makinesinde ve bu hale geliyor tuzumuz. Turşuya da bu şekilde koyuyorum öğütülmüş halini. Dilimlenmiş karpuz kabuklarımız var. Kullanacağımız tanen ilave etmemiz gerekiyor. Tanen maddesi. Bunun içinde asma yaprağı en çok kullanılan şey. Fakat vişne yaprağı da toplamıştım yakın zamanda. İkisinden de var elimizde. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Sarımsağımızı da unutmayalım bu arada. Ve bu videoda probiyotik kapsül de kullanacağım. Hem kullanmadan hem kullanarak deneyeceğim. Sonuçları paylaşacağım sizinle. Bu Solgar'ın Advanced 40 artı Acidophilus. Evet, bu gördüğünüz. Zaten kullandığınız bir şey varsa doktorunuza danışarak size uygun olan türü kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Fakat bu kesinlikle hani illa bir kapsül kullanın, illa Solgar olsun, böyle bir şey yok. Başka bir marka da olabilir bir kere ve hiç bunu kullanmayabilirsiniz. Hatta bana kalırsa daha iyi olur. Kefir var, su kefiri falan. Bunları da deneyebilirsiniz maya olarak. Fakat benim elimde olmadığı için şu an genel konseptimize uygun olarak da hani gluten ve laktoz içermediği için elimde bu olduğu için bunu kullanıyorum. Kesinlikle yani illa bu markayı veya bir takım kapsül kullanmanız gerekiyor diye bir şey yok. Evet, şimdi turşumuzu hazırlayalım. Görmüş olduğunuz kabukları atacağız. Ne kadar ufak doğrarsanız o kadar iyi. Daha çok sığdırma şansınız olur. Daha bereketli olur turşunuz. Ve gördüğünüz gibi sarımsakları ben bütün olarak atıyorum. Yani bunun kabuğunu falan soymakla da uğraşmıyorum. Bu kanalın tabii farklarından biri daha basit tutmak tarifleri. Daha az uğraştırıcı olması bu tariflerin. Aralara sürekli sarımsakla sıkıştıracağım. Biber tarzı şey bilinçli olarak koymuyorum buna. Çünkü biraz hani tatlı ekşi bir tat olacak. Onu öbür genel turşularımızda zaten kullanıyoruz. Tabii biberi seviyoruz. Aralara da sarımsak atıyorum. Şimdi bastırıyorum arkadaşlar. Pardon, araya girmek durumundayım. Burada size göstermek için küçük kavanoz kullandım. Açıkçası hani videoda çok uzamasın diye, sıkmasın diye. Gördüğünüz gibi elim sıkışıyor kavanoz küçük olduğu için. Bu tehlikeli bir hareket. Kavanoz çatlasa veya kırılsa başım belaya girebilirdim. Eğer siz de küçük kavanoz kullanacak olursanız elimde gördüğünüz bu tür bir havan tokmağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde ittirebilirsiniz sebzeleri, sıkıştırabilirsiniz.
Veya eğer çölyak hastasıysanız bu havan tokmaklarının ahşap olmayan çeşitleri var. Cam veya çelik havan tokmakları var. Bunlar da çölyak hastaları için daha uygun olur. Çapraz bulaşma olasılığına karşı önlem almış olursunuz. Temizliği daha kolay olur. Sakat işler yapmayalım. Böylece ne yapılmaması gerektiğini de göstermiş oldum. Videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Amaç sığdırabildiğim kadar sığdırmak. Bir sarımsak daha ekledim. Bastır. Bir tane daha sarımsak koydum. Bastırıyorum. Evet. Bir sarımsak daha koyuyorum. Yukarıya da sarımsak dolduralım. Sona yaklaşıyoruz gibi. Biraz daha eziyorum. Ezebildiğiniz kadar ezin. Evet. Sanki daha yer kalmadı gibi görüyorum. Bir sarımsak daha şöyle şuraya sıkıştırırım o zaman. Sıkıştı. Evet. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince içine doldurdum. Evet. Bu da böyle hastalık yapabilir. Hadi biraz daha, hadi biraz daha gibisinden. Zorladıkça yer açılabiliyor ufak ufak. Evet. Üzerine yaprak da koyacağım. Yaprağı da suyun üzerine koyarım. Bu birincisi. Şimdilik üzerini kapıyorum. İkinciyi de benzer şekilde hazırlıyoruz. Sıra geldi tuzlu suyumuzu hazırlamaya. Tuzlu suda kullandığım ölçü 1 litre 5 tatlı kaşığı şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz daha fazla olabilir. Sıkıntı değil. Bence çok iyi bir ölçü. Yani ne bayıyor arkadaşlar böyle aşırı tuzlu ne de hiç hani varlığı yokluğu hissedilmeyen bir tuzsuzluk tarzı bir durum da söz konusu değil. Yani böyle bardakla içseniz bile yani rahatsız etmiyor. Önden bunu halkalayacağım. Ve bunda probiyotik ilavesi kullanacağım. Şöyle kapsülü içine kırıyorum. Evet. Suyumuzu ilave edelim. Gördüğünüz gibi durum bu. Bu kadar maya yeterli bu arada. Yani içine atıp karıştırmıştık. Kalanı başkalarında da kullanacağım. Bir tane daha kapsül atmama gerek var mı gibi düşünmenize gerek yok. Rahatla yeter bu. Ve üzerinde asma yaprağıyla örtüyorum. Şunu gözüm tuttu. Bir tane daha sığdırmayı deneyeceğim. Evet. Büyük bir parça ama olduğu gibi gayet yeterli. Ebattaki bir turşu için. Az bir şey daha. Hazırladığım susuz karışımını ilave ediyorum. Ve evet. Beklemeye hazırdır arkadaşlar. Süresi de şu an aslında yaz ayındayız. Yani bunu yaz ayında hazırlıyorum. 3 hafta da olur bu ama hani damak zevkine göre bir ayda daha da ekşitebilirsiniz. Ama genelde yani genel süre olarak 3 haftadan sonra yenmeye başlanabilir. Birlikte gözleyeceğiz. Suyu azaldıkça üzerine tuzlu su ilave etmeniz yeterli. Yani bunu da 5-10 günde bir hani bir kontrol edebilirsiniz. Başlarda bir su çekme durumu olur. Onun üzerine tuzlu su ilave edersiniz. Bu şekilde serin ve ışık görmeyen bir yere alacağız turşumuzu. Evet. Bu ufaklarda da farklı bir şey deneyeceğim. Kalanları da koyacağım. Bu videoda hazırladığım ilk kavanozdaki turşunun tuzlu suyunu bir sonraki patates turşusu tarifi videosunda sade olarak yani probiyotik kapsül kullanmadan ilave edeceğim. Ayrıca bu videonun sonundaki küçük kavanozların durumunu da
karpuz kabuğu turşusu kontrol videosunda açıklığa kavuşturacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.